Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte sizlere aktarmaya devam edeceğim kıymetli dostlar. Bugün ilk olarak malumunuz yani aslında şu günlerde belki de tek odaklanmamız gereken konu var. Yıllardır süren Gazze ablukasını yıkmak isteyen Sumut filosu. Sumut filosunun ne yazık ki başına gelenler dün gece saatlerinden beridir. Eminim hepiniz haberdarsınızdır. Gece saatlerinden itibaren haydut İsrail güçleri artık müdahale etmeye başlamıştı ve teker teker neredeyse filodaki çoğu gemiyle irtibat dakika dakika ne yazık ki kopmuştu. Sumut filosuna Türkiye'den 56 vatandaşımız katılmıştı. Ben onlara aslında özgürlük savaşçısı diyorum. Hayatlarını, sevdiklerini hiçe sayıp karşılarında şimdi şöyle bir olay var. Bu müptezeller bir şey yaparlar. Daha sonrasında onlardan hesap dahi soran olmaz. İşte özellikle Türkiye'den Sumut filosuna destek olmak için giden kıymetli abilerim, o rahatını, konforunu bırakıp giden kıymetli abilerim bunu bilerek oraya gittiler. Başlarına herhangi bir şey gelseydi uluslararası hukuk İsrail'e karşı işlemeyecekti. Yani belki de canları pahasına bu yolculuğa çıktılar, kendi konfor alanlarından çıkıp. Bu çok önemli. Allah onlardan razı olsun. İsrail'in işte sözde Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı bugün. Diyorlardı ki şu an karşınızda işte sözde Hamas'la işbirliği yaptığını söylüyordu Sumut filosundaki o sivil aktivistlerin, fakat tabii ki de olayları kendi isteklerine göre çarpıtıyorlardı. Devamında da tutuklanan aktivistler ne olacak sorusunu İsrail paylaşmış olduğu yazıda diyordu ki işte şu an Ashdod limanındalar, daha sonrasında Avrupa'ya deport edilecekler denilmekteydi. Sürecinde bizzat Dışişleri Bakanlığı yani içerisinde mevzunun konuyu takip ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan yine gün içerisinde İsrail'in Sumut filosuna yapmış olduğu müdahaleyi haydutluk şeklinde değerlendirmişti, lanetlemişti. Diyebilirsiniz Kaan işte Sumut filosu zaten hani başından belli değil miydi? Zaten İsrail'in bunları yapacağı bilinmiyor muydu? Neden Sumut filosu yola çıkmıştı diye sorabilirsiniz. Dün bir tane Sumut filosundan Mikeno gemisi vardı. Mikeno gemisi Gazze karasularına girmişti. Belki de 15 dakika daha müdahale edilmese bugün gün içerisinde Gazze'deki çocuklar Mikeno gemisini ağırlamak için dünden beri sosyal medyada görüyorum. Hepsi ellerindeki en güzel yiyecekleri, ellerindeki en güzel kıyafetleri giyinmişlerdi, süslenip bekliyorlardı. O kadar imkansızlığa rağmen bundan bahsediyorum. Nasıl bir duyguyla o filonun Gazze'deki mazlumlar tarafından beklendiğini lütfen hayal edin. Yani evet belki İsrail'in izin vermeyeceği baştan belliydi ama sonuç olarak Sumut filosu Gazze ablukasını kırdı, geçirdi. Bu açık ve net, bu tartışılmaz. Bundan sonraki süreçte ne mi olacak ben sizlere diyeyim. İsrail'in ne yapabileceğini şu an herkes gördü. Gece saatlerinden itibaren Adana'dan tutun Hatay'dan sürekli Sumut filosuna destek olmak için kendi halkımız veyahut da dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlar kendi imkanlarıyla bulmuş olduğu teknelere ellerinden gelen tüm yardımları, işte çikolatalar, kıyafetler, temel gıda malzemeleri, yaşam malzemeleri doldurarak aynı umuda yolculuğa onlar da çıkmışlardı. Bu şu anlama geliyor. İsrail donanması bu vakitten sonra eğer ki kimseye almak istemiyorsa Gazze kara topraklarına insan dışı varlıklar, insan dışı bir mücadele vermeden Sumut filosu gibi yardım gemilerini engelleyemeyecekler. Yani kısacası kıymetli dostlar, bundan sonraki süreçte İsrail fırkateynleri Gazze'li masum halka füze atmak yerine işte Sumut filosunun destekleyici unsurlarıyla uğraşacaklar. Sivil gemilerle uğraşacaklar. Aslında bu şu anlama geliyor. Denizden Gazze halkına gelebilecek tehdit de en aza inecek bundan sonraki dönemde. Görün bakın bu abluka bir kere kırıldı. Gazze'nin deniz sınırına dün giriş yapıldı. Bunu tüm dünya gördü mü? İşte umutlar inşallah yeniden yeşerecek ve Gazze ablukasının tamamen kırılması için uluslararası arenada destek giderek çoğalacak ve günün sonunda göreceksiniz bu Sumut filosu amacına gerçekten de kısa bir vade içerisinde ulaşmış olacak. Günün en öne çıkan gelişmesini sizlere aktardıktan sonra yavaş yavaş standart gündemimize de dönmek isteyeceğim. Kıymetli dostlar, hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Aselsan'ımız Türkiye'nin yerli ve milli Altay tankında kullanılacak olan son
model teknoloji ürünleri BMC'ye yani fabrika ortamına teslim etmişti. Burada işte Akkor, aktif koruma sistemlerinden tutun, dost düşman tanıma sistemleri falan filan. Yani şu an Altay tankı Aselsan sayesinde öyle FPV drone tehdidiymiş veyahut da ne bileyim tanımlanamayan tehditlermiş. Bunların hepsinin üstesinden gelecek konuma ulaştı. Testlerin hepsi bitti ve teslim edildi. Onu belirtiyorum. İşte bu gelişme bugün Yunan basınında bayağı bir gündem oldu. Pentapostagma'nın haberi şu an karşınızda. Diyor ki Pentapostagma, Yunan zırhlı araçları için ölümcül tehlike, Türk Altay tankı Akkor aktif koruma sistemiyle giydirildi denilmekteydi. Tabii ki de Yunanlar demiş işte. FPV İHA'lar ve havada asılı duran mühimmatların korumasız zırhlı araçları giderek daha savunmasız hale getirdiği modern muharebe alanlarında Türkler Altay tankının bekasını Aselsan üretimi Akkor aktif koruma sistemiyle sağlayacak denilmekteydi. Aselsan dün yani 1 Ekim'de Altay tankı için üretilen teknolojilerin tamamının fabrika kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu. İşte Yunanların asıl çekicisi de bundan devamında diyebilirsiniz. Kaan Altay tankı hani 30 Ağustos'ta teslim edilecekti falan. Herhalde bu artık Altay tankının teslimatıyla alakalı son yanılgımız olacak gibi. Çünkü Altay tankında 2025 yılı içerisinde 3 adet kesin teslim edilmesi planlanıyor. Vallahi ben de soruyorum yani artık 2025'te 3 tane kesin deniliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri aktif bir şekilde kullanacak. Yani bunun artık lamıcımı kalmadı. Biliyorum gerçekten de çok sıkıldınız. Bu Altay tankında sürekli bir tarih verildi ama o tarihte beklenen şey olmadı ama inşallah bu sene içerisinde modern muharebe sahasına uygun Altay tanklarımız 3 adet olmak üzere ve sonrasında giderek artacak. 300, 400, 500 adede kadar inşallah 4-5 yıl içerisinde Altay tanklarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Altay'da da Batu motorumuz vardı. Yine Haluk Görgün geçtiğimiz günlerde de müjdeyi duyurmuştu. Batu motorunun tamamlandığını, Altay tankına artık güç vermeye başlayacağını belirtti yakın bir zaman içerisinde. Bence bu da önemliydi. Bu sefer de Türk Silahlı İnsan Hava Araçları'nda küçücük gövdesiyle çok büyük işler başaran bir antidot sistemimiz vardı. Hatırladınız değil mi? Hani Aselsan'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve oldukça ülke ve dünya çapında ses getiren ürünü. Şu kadarcık bir pot, yaklaşık ağırlığı siz deyin 20-30 kilogram. Karşı taraftaki hava savunma sistemlerinin yerini, radarların yerini ve örnek veriyorum antidot mu takılı Akıncımıza? Akıncı bir anda 7 tane kopya Akıncı'ya dönüşüyordu ve sahte hedefler üretiyordu. İşte kıymetli dostlar, Türk Silahlı Kuvvetleri antidot sistemini, Aselsan üretmiş olduğu bu elektronik harp sistemini bizzat sahada test etti ve ciddi hayran kaldı. Türk Silahlı Kuvveti heyeti tarafından değerlendirilen sistem modern hava savunma tehditlerini etkisiz hale getirmedeki etkinliğiyle faaliyet sırasında çok yüksek puan almış. Ayrıca belirtmek isterim ki Türk Silahlı Kuvvetleri heyetinin beğenmiş olduğu antidot sistemi eski antidotun birazcık farklısı. Antidot 2U200 olarak geçiyor. Yani birazcık daha güncel versiyonuydu. Bakın ben sizlere bir tane fotoğraf gösterdim. Neydi? Mamle'nin yanında Antidot 2U200. İşte bu ne demek biliyor musunuz? Yani o kadar pratik bir şekilde takılabiliyor ki silah lootuna. Kıymetli dostlar, Mamle'nin 2-3 katı büyüklüğe sahip. Yani örnek veriyorum Bayraktar TB2 4 tane Mamle mi taşıyordu? 3 tane taşısın, bir tane de Antidot 2U200 taşıdığı anda o Bayraktar TB2'yi artık düşürene aşk olsun. Yani bildiğiniz görünmezlik zırhı gibi bir şey. Hem göstermiyor hem de radar tespit ediyor. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bu Antidot'un ben de çok üstüne düşmüştüm. Bu teknoloji işte bambaşka bir teknoloji. Bu teknoloji görünmez bir teknoloji ve sahada kimse tarafından kestirilemiyor. Zaten bundan dolayıdır ki Türk savaş endüstrisindeki son dönemdeki yükselen yıldız elektronik harp oldu. Şu yeteneklere bakar mısınız? Maşallah emeğe geçen herkesten Allah razı olsun diyorum ve bugün son olarak kıymetli dostlar hep birlikte bir MK'ye gideceğiz. MK'nin özellikle de yurt dışı fabrika açılımı tam gaz devam ediyor. Moğolistan'da makine kimya endüstrisi bir mühimmat fabrikası açacakmış. Yanlış duymadınız. Bakanlık açıklamasında şirketimiz gelişmiş üretim kabiliyetini müttefik ülkelere aktarmak amacıyla Moğolistan'da kurduğu fişek imla montaj hattı fabrikasının açılımı
açılışını 3 Ekim'de Sayın Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirecektir ifadelerine yer vermişti. Ne diyelim, şimdiden hayırlı uğurlu olsun kardeş ülkelere. Kıymetli dostlar, bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız gerçekten bizleri oldukça mutlu edersiniz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.